Evet, duyduğunuz kadar berbat. Açıkçası daha da kötü olabilirdi. Oyuncu kadrosu Emmy ödüllülerle dolu olsa da All-Fair'e sofistike bir ödül adayı beklentisiyle gitmedim. Eğlenceli ve abartılı bir zaman geçirmeyi bekledim. Maalesef dizide öyle değil. Kötü olduğu için iyi olan medyaya keyifle dalan ilk kişi benim. Ama All-Fair o kadar kötü ki gerçekten kötü. Allsfair nedir? Allsfair, 10 yıl önce boşanma avukatları Olura Grant ve Liberty Ronson ile araştırmacıları Emerald Green'den oluşan 3 kadınla başlıyor. Erkek meslektaşları tarafından yeterince takdir edilmemekten ve saygısızlık görmekten bıkan bu ikili, akıl hocaları Dina Standish'in teşvikiyle kendi kadınlardan oluşan firmalarını açmaya karar verirler. Bu süreçte, dost canlısı olmayan yapısı nedeniyle birlikte çalışmaya davet edilmediği için acı çeken avukat arkadaşları Carrington Lane'i düşman edinirler. Günümüzde hukuk bürosu gelişmekte olsa da ne yazık ki hanımların kişisel hayatları pek de iyi durumda değil. Liberty, her gün iş yerinde erkeklerin kötü davrandığını gördüğü için tatlı erkek arkadaşı Doktor Reggie'ye bağlanmaya çalışmaktadır ve Emerald, genç üçüzoğullarını tek başına büyütmenin stresi altındadır. Ancak Olura, futbolcu kocasının sadece boşanmak istemediğini, aynı zamanda resepsiyonisti Milan ile onu aldattığını öğrendiğinde durumu en kötüsüne bürünür. Hayat zor ve öngörülemezdir. Ancak en azından hanımların yaslanacak birbirleri vardır. Çünkü arkadaşlık her şeyin en güzeyidir. Allsfair'den sonra Kim Kardashian'ın geleceğinde EGOT yok. Kim Kardashian'a gerçekten güvenmeye çalıştım. Addison Rae kariyerine TikTok'ta başlamış olsa da sağlam bir müzik geçmişi ve etkileyici bir sahne performansı var. Drew Afualo ve Emma Chamberlain gibi isimler, birinci sınıf yeteneklerle keyifli kırmızı halı röportajları yapabileceklerini kanıtladılar. Vanderpump Rule'dan tanıdığımız Ariana Madix, Love Island sunuculuğu, prova konuk oyuncu rolleri ve hatta Broadway gibi programlara başarıyla geçiş yaptı. Etkileyicilerin ve reality show yıldızlarının başka alanlarda da başarılı olmaları kesinlikle mümkün. Ne yazık ki Kardashian, ciddiye alınmalarının neden genellikle zor olduğunun en iyi örneği. En iyi oyuncular, rollerine dalıp gidebilen bu kalemunlardır. Ama Kardashian'ı izlediğinizi bir an bile unutamazsınız. Oyunculuğu yapmacık, yavan ve karakteri insan gibi hissettirecek samimiyetten yoksun. Repliklerine sanki hala bize bir şeyler satmaya çalışan iş kadını Kim Kardashian'mış gibi yaklaşıyor, bu da onu avukat Allura Grant rolünde satın almayı imkansız kılıyor. Bu da her şeyi büyük gösterişli bir reklam gibi gösteriyor, ancak ortada hiçbir ürün yok. Kardashian açık ara en büyük suçlu ama tek suçlu o değil. Naomi Watts'ın karakteri, Kardashian'a ikinci keman çalmak dışında hiçbir amaca hizmet etmeyen, tamamen unutulabilir bir, hiçbir işe yaramayan gibi görünüyor. Niecy Nash-Betts ve Teyana Taylor, elde ettikleri zayıf, neredeyse saldırgan malzeme ile ellerinden geleni yapıyorlar. Ama açıkçası onların küstah siyahi en iyi arkadaş ve seksi yuva yıkan klişelerini canlandırmasını izlemek oldukça iğrenç ve rahatsız edici bir his yaratıyor. Vasat yazımı zaman zaman daha da iyi hale getiren tek kişiler Glenn Close ve Sarah Paulson. Glenn Close, hasta kocası Doug'la olan hikayesi aracılığıyla bize gerçek duyguya en yakın şeyi getiriyor. Ancak bu öngörülebilir ve binlerce kez görmediğimiz bir şey değil. Sarah Paulson, kötü adam rolüne kendini tamamen veriyor ve orada çok az derinlik olsa da en azından birkaç kahkaha atmayı başarıyor ve aksi takdirde sıkıcı olan bir işe biraz canlılık katıyor. Allsfair ne söylemek istediğini bilmiyor ama yine de saldırgan olmayı başarıyor. Allsfair'in başarısızlığını tamamen oyunculuğa bağlayamazsınız çünkü senaryo daha da berbat ve ton olarak her yerde. Bazen göz devirtecek kadar sert bir şekilde kampa ve absürtlüğe kayıyor, bizi herhangi bir gerçekçi içerikten veya gerçek duygu anından mahrum bırakıyor. Daha çok yalnızca bir mem veya viral ekran görüntüsü haline gelmeyi ummak için yazılmış tepki gifleri veya repliklerden oluşan bir derleme gibi okunuyor. Diğer zamanlarda ise senaryo kendini fazla ciddiye alıyor ve özellikle trans bireylere ve siyahi kadınlara yönelik zararsız klişeleri ve stereotipleri dayattığı için kendi sırtını sıvazlıyor. Dizi, Ryan Murphy ve ekibinin bu şakaya ortak olmadığını gösteren bir hukuk draması olarak kategorize ediliyor. Daha da kötüsü, hiç şaka yapıyorlarmış gibi görünmüyor. İstediğiniz kadar bana çok uyanık deyin ama bu dizide uzaktan yakından, dürüst olmak gerekirse,
feminist veya güçlendirici hiçbir şey yok. Bir hiciv olarak konumlandırılsaydı veya yüzeysel seviyenin ötesinde konunun karmaşıklığına anlamlı bir şekilde değinmeye çalışsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ama bununla hiçbir ilgisi yok. Bunun yerine Allsfair, kız gücünün duyarsız, boş bir kutlaması. Ama elbette yalnızca tasarımcı kıyafetleri ve özel bir jet alabilen bir kızsanız. Kız patron yaşı, zirvedeyken 10 yıl önce yayınlansaydı sığ ve sahte gelirdi. Ama 2025'te izleyicilerine düpedüz hakaret. Allsfair'ın kibri, hayal kırıklığı yaratmasının yanı sıra özensiz ve tembelce hazırlanmış. Diyaloglar beceriksizce ve aşırı açıklayıcı ve açıkça zekice ve esprili olması amaçlanan anlar, tekrarlayıcı ve yorucu derecede kaba çıkıyor. Yapısı bile kafa karıştırıcı. Dizi, haftanın vakası havasına bürünüyor. Ancak söz konusu vakalar aşırı basitleştirilmiş ve o kadar çabuk özetlenmiş ki, Judith Light ve Jessica Simpson gibi daha büyük isimli konuk yıldızları araya sıkıştırmak dışında bir anlamı görmek zor. Kadınların kişisel hayatlarına bir göz atmayı amaçlayan sahneler genel konuya rastgele ve önemsiz bir şekilde eklenmiş gibi hissettiriyor. Ve geri dönüşler sarsıcı ve gereksiz. Allsfair, çoğu yaratıcının ancak hayal edebileceği kaynaklara sahip olması ve bir şekilde hepsini israf etmesi açısından en sinir bozucu gösteri türüdür. Kararım mı? Ryan Murphy için televizyon hapis cezası ve buna katılmayı akıllıca bulan herkes için şartlı tahliye. Allsfair'ın yeni bölümleri her salı Hulu'da yayınlanıyor.